Güneş, at meydanının taşlarını gönülsüzce ısıtırken, İstanbul'un üstüne geçmişten gelen yoğun bir bakır tozu serpilmiş gibiydi. Hava sıcak değildi ama soğuk da değildi. Yine de taş duvarlar hava sıcakmış gibi terliyordu. Kışla avlusunun ortasında bir ölüm sessizlerin altına dizilmiş biz Yeniçeriler, birbirimizin yüzüne bakmadan ayakta dikiliyorduk. Herkes aynı şeyi düşünüyordu ama kimse dile dökmeye cesaret edemiyordu. Dinecek miydi biz kapı kullarının öfkesi? Ben Kenan. Namı diğer Ante. Sibekli Ante. İçimdeki Ante öldüğünde ismim Kenan oldu. Hırvatistan'ın Sibenk şehrinde doğdum. Çocukken bizzat öz babam tarafından Osmanlı'ya teslim edildim. Babamın ağlayan anneme, "Ağlama be kadın, Ante bir gün vezir olacak da hepimizi ihya edecek" demesi hala kulaklarımda. Endur'una değil ama ocağa gönderildim. Bana Kenan adını verdiler. Benden önce dönme olanlar bana dönme demeye başladılar ama sonra bizdensin de dediler. Lakin hiçbir zaman tam anlamıyla onlardan olamadım. Bugün de bunu en çok hissettiğim zamanlardan bir zaman. Çevremde dökülecek kanın kokusunu şimdiden alan çakalların heyecanını görüyorum ve bu beni çaresiz hissettiriyor. Kışlanın duvarlarına yüzyıllardan gelen nem ile karışık ter ve barut kokusu sinmişti. Demir, barut, ter ve öfke. Bir yanda kılıçlarını bilekleyen ustalar, diğer yanda sessizce tesbih çeken yaşlı neferler. Arada bir fısıltılar kulaklarda yankılanıyordu. Bu nizamı değiştirmek kimin haddine? Yeniçeriyi kıymaya kalkan ellere kıyılır. Bir fırsatı olsa neler edecek neler. Fısıltıların sonu hep aynı kelimeyle biterdi. Kan. Kışlanın kapısından içeri bir subaşı girdi. Arkasında birkaç çavuş. Adımlarının sesi taşta yankılanıyor, her yankı kulaklarımda uğulduyordu. "Hazır olun" dedi. "Emir yakında gelir." Emir. Tek bir kelime. Ama içinde bin insanın vicdanını boğacak bir pus var. Ben bir köşede gölgelerin içinde saklanmaya çalıştım. Elleriyle urganı büküp düğümleyen ustalara baktım. O urgan sadece insanın kaderini değil, bir imparatorluğun iradesini bile boğacak gibiydi. İçimden bir ses, "Destur" dedi. Artık bu söz, akla ziyan bir söz. Ha yaydan çıkan bir ok, ha isyan. Destur demek ne işe yarar? Yanımdaki yarı yeniçeri, adı Murat'tı, elindeki kılıcı yere dayadı. Bana yan gözle baktı. "Ne düşünürsün Kenan?" dedi. "Nizam bozulduysa elbet kılıcımızla düzelten yine biz oluruz." Sesinde öyle bir kesinlik vardı ki tartışmak beyhude olurdu. Onun gözlerinde parıldayan şey kesinlikti. Mevcut nizama olan imanı, dinine olan imandan çok daha güçlüydü. Tıpkı diğerleri gibi. Sorgulamadan itaat zaten biz kulların işi değil mi? Bilmem ki nizamı bozan padişaha değil de nizamın kendisine itaat etmek de bir nevi sorgulama sayılır mı? Avlunun ortasında genç bir nefer diz çöküp dua etmeye başladı. Elleri titriyordu. Onu görünce içimden bir çocuk sesi yükseldi. Uzak bir köydeki küçük ante konuştu sanki. "Uyuma Kenan." Sonra o çocuk sesi sustu. Çünkü burada bu taşların arasında bir çocuğa yer yoktu. Gökyüzü yavaş yavaş morardı. İstanbul'un üzerinde çöken akşam sanki bir cenaze örtüsüydü. Bir karga havalandı. Kanat çırpışları uzun ve uğursuzdu. Ben başımı kaldırdım. Gökyüzü bile olacaklara sessizdi. Bir anlığına uzaktan gelen ezanı duydum. Allahu Ekber. Evet, Allah hala buradaydı. Ama kimden yanaydı bilmiyordum. Kışla kapısına yakın yerde bir fener devrildi. Yağ döküldü, küçük bir alev yükseldi. O an bir çavuş bağırdı. "Dikkat edin, her şey vaktiyle iyidir. Her şey vaktiyle iyidir." Bu cümle beni fener gibi içimden yaktı. Çünkü bazen vaktiyle olan şey geri dönülmez olandır. Bir duvar dibine yaslandım. Parmaklarımı taşın üzerinde gezdirdim. Sert, pürüzlü ama sabit. Taşın sabrı insandan fazlaydı. Doğası böyleydi. İçimden mırıldandım. "Hünkârım."
Siz bu taşları bile değiştirmek istediniz. Düzen dediniz, adalet dediniz, değişim dediniz. Belki de çok haklıydınız, doğruydunuz. Ama doğrular yanlış insanların elinde silaha döner. Şimdi o silah size dönüyor. Birden kışla avlusunda bir homurtu yükseldi. Bir grup yeniçeri ellerinde kılıçlarla ilerliyordu. Ağır adımları, ağır niyetler taşıyordu. Bunların yanımdan geçerken göz göze gelmemeye çalıştım. Çünkü onların gözlerine bakarsam işlerinden biri benim endişemi ve kararsızlığımı görebilirdi. Ve kararsızlık böyle bir zamanda bu kalabalıkta en ölümcül suçtu. Bir köşede gür bıyıklı bir yeniçeri sessizce "İnşallah Devlet Ali'ye kurtulacak" dedi. Ben ise içimden cevap verdim. Devlet Ali'ye boğulmasa ya bugün? Ama kimse duymadı. Zaten kimsenin de duymasını istemiyordum. Gölgeler uzadı, taşların üstüne serildi. Güneşin son kırıntısı kışların avlusunda kan rengi bir çizgi bıraktı. O çizgiye baktım. Sanki geleceğin sınırı gibiydi. Bir adım ötesi karanlık olan bir gelecek. Bir ara gözüm kapının ötesindeki ufka kaydı. Orada sarayın kubbesi görünüyor, minarelerin uçları akşam güneşiyle parlıyordu. Bir an her ne olursa olsun bu şehrin yine de güzel kalacağını düşündüm. Bir yanda güzellik ve selam, diğer yanda intikam ve kan. Şehri İstanbul'un künyesi işte buydu. Bir çavuş yeniçeriler arasında dolaştı. Sesi soğuktu. "Hazırlık tamam, emri bekleyin." Bu cümle bir ölüm fermanının kısa özetiydi. Çünkü artık geri dönüş yoktu. Bütün bunlar olurken zihnimde sürekli aynı cümle dönüp duruyordu. Ben, Kenan, bugün ne yapacağım? Yeminim vardı, ocağa katılırken ettiğim. Padişahın fermanı başım üstüne. Ama şimdi padişah ocağın hedefindeydi. Kime sadakat göstermeliydi? Allah hangi sadakattan yana onay verirdi? Bir an gözlerim doldu. Sessizce ellerimi yumdum. Tırnaklarım avuçlarıma geçti. "Kenan!" diye seslendi biri. Başımı kaldırdım. "Ne o, gözlerin nemli?" "Gözüme toz kaçtı" dedim. Yalan söyledim ama o da inanmak istedi. Gecenin ilk yıldızı göğe değdiğinde kulaklarımda bir ses tınladı. Çok uzaklardan bir ses duydum. Genç bir erkek sesi, sakin ama derin. "Kenan." Döndüm baktım, kimse yoktu. Ama yemin edebilirim o ses onundu. Onun tahta çıktığında gördüğüm o parlak gözlerini hatırladım. Avlunun bir köşesinde bir dervişin yıllar önce söylediği söz aklıma geldi. "Bazen sen kaderi sürüklersin, bazen de kader seni sürükler." Bugün su üstünde sürüklenen ot ben olmuştum. Kışlanın avlusuna tekrar baktım. Kalabalığın içinde kimse birbirine bakmıyor gibiydi. Çünkü herkes yaptığı şeyin farkındaydı. Ama farkında olmak, durmak veya durdurmak anlamına gelmiyordu. Bazı günahlar birlikte işlenir. Herkes pay alır, kimse masum kalmaz. Büyük kalabalıklar büyük günahları işlediğinde küçük paylar mı düşer kalabalık içindekilere? Öyle mi? Ya büyük günah her birimize ayrı ayrı tas tamam yazılırsa? Güneşin son ışığı taşların üstünden kayboldu. Avluda sadece meşalelerin titrek alevi kaldı geriye. Gölgem uzadı, ben kısaldım. Bir an gölgeme fısıldadım. "İşleyeceğim günah gibisin. Nasıl da şimdiden boyumu aştın." Gece bütün ağırlığıyla İstanbul'un üstüne inmişti. Bir tabutun kapağı kapatılmış da koca şehir o kapağın altında kalmış gibiydi. Rüzgar Topkapı surlarının üzerinden geçerken taşların arasına sıkışıyor, sonra o taşların arasından inleyerek at meydanına iniyordu. Kışların içinde rüzgarın sesi bile duyulmuyordu. Çünkü burada rüzgar bile emir altında gibiydi. Ben ise bir köşede diz çökmüş botlarımı siliyordum. Evet, bu bir bahaneydi aslında. Kimseyle göz göze gelmek istemiyordum. Çünkü göz göze gelmek konuşmak demekti. Konuşmaksa bana suç gibi geliyordu bu gece. Herkes biliyordu ama kimse dinlendiremiyordu. Yarın sabah bir padişah ölecekti. Kışla duvarlarının arasında çorba kazanlarının dibi gibi bir koku vardı. Yanmış yağ, demir, ter, korku ve öfke. Bence korku öfkeden daha ağırdı. Görünmeyen bir sis gibiydi ve hepimizin ciğerini işlemişti.
Bu sesin içinde her nefes bir günah gibi içimizdeki cehennemi alevlendiriyordu. Bir çavuş gördüm. Yüzünde ne öfke ne korku vardı. Sadece yorgunluktu yüzünü şekillendiren. Önündeki topluluğa hazırlık tamam mı dedi. Kimse cevap vermedi. Yalnızca bir genç nefer ki benden yaşça biraz büyüktü mırıldandı. Emir gelmedi henüz. Çavuş sertçe döndü. Emir gecikmez, kul gecikir. Arkasını döndü gitti. Ardından gelen rüzgar karşıdaki fenerin alevini eğdi. Gölgeler duvara uzun bir hançer gibi saplandı. O gölgelere baktım. İnsanoğlunun kalbi gölgesi gibiydi, kapkara. Benim içimden bir ses, kaç Kenan, kaç git buradan dedi. Ama nereye? Bu şehir kaçanı da kaçmayanı da yutar. Üstelik ben nereye gitsem içimdeki bir fısıltı da peşimden gelecek. Korkaksın diyecek bana. Başka bir köşede iki yeniçeri fısıldaşıyordu. Duydun mu dedi biri. Neyi? Hala dua ediyormuş odasında. İyi desene, günahını hafifletir. İçimden geçirdim. Ya bizim günahımızı kim hafifletecek? Bir subaşı içeri girdi. Ardı sıra 3 nefer vardı. Elleriyle bir şey taşıyorlardı. Kalın, açık renkli bir urgan. Urganın lifleri tazeydi, sanki az evvel dokunmuş. Ben o liflere baktıkça midem kasıldı. Sanki canlılardı. Bir insanın kaderini zapt altına alacak kadar kalın, nefesini de yutacak kadar vahşi görünüyorlardı. Subaşı urganı taş masanın üstüne bıraktı. Bu iş sessiz olacak dedi. Kimse bağırmayacak. Emir sadrazamındır. Bir nefer seslendi. Eziyet gerekir ki hak etmiştir. Subaşı başını çevirdi. Eziyet zaten bu gecenin ta kendisidir dedi. Kalın sesindeki belli belirsiz kırıklık bana acaba dedirtti. O da mı benim gibi huzursuz ve isteksiz? Ama biliyordum. Çaresizlikte benden farkı yoktu. İtaatsizlik adı konmamış bir idamlık kahpeydi bu kışlada. Vicdanı boğmak, insanı boğmaktan çok daha kolaydı. Ben kenardan izledim. Ellerim dizimde, tırnaklarım derimi kesiyordu. O an anladım. Acı, vicdanı bastırmanın bir aracıdır. Canın acırsa düşünmezsin. Ben de düşünmemek için avuçlarımı tırnaklarımla bir daha kanattım. Gece yarısı yaklaşıyordu. Hilal gökyüzünde solgun ve eğri bir bıçak gibiydi. Şehrin üstüne düşen ışık kirli bir beyazdı. Surların ardında deniz artık şehri şenlendirmiyor, aksine boğuyordu. Bu kışlada göğe bakmak anlamsızdı. Burada tek yön vardı. Emir yukarıdan iner, baş ise aşağı eğilirdi. Bir çavuş tekrar geldi. Elinizdeki her şeyi bırakın dedi. Sadrazamın fermanı indi. Yola çıkma vaktidir. Yola çıkma vakti. O kelime içimde yankılandı. Vicdanım burada kalacak ama ben yola çıkacaktım. Neferler sıraya dizildi. Kimisi dua etti, kimisi küfretti. Ama öyle zorlama bir küfür. Ağızdan çıkınca hayat bulamayıp hemen ölen cinsinden. Ben sessizdim. Çünkü konuşursam sesim titrerdi. Titremek de zayıflıktı ve zayıflığın bedeli devrik bir padişah gibi olmaktı burada. Bir anda kapı aralandı. Dışarıdan soğuk hava girdi, fener alevi sarsıldı. Rüzgarla birlikte bir koku geldi. Nem, yosun ve uzak bir denizin iç çekişi. İstanbul'un gece kokusu. Ne garip. Padişahı öldürülecekken bile güzel kokabilen bir şehir. Efendisi idama giderken güzel kokular sürülmüş bir cariye gibiydi. Bir nefer fısıldadı. Ya direnirse? Direnmez. O haliyle teslim olmuştur. Bu kadar emin konuşmasına öfkelendim. Ona baktım. Gözlerinde korkudan doğmuş sahte bir güven vardı. Korkan insanın inancı en keskinidir. Çünkü başka tutunacak şeyi kalmamıştır. Ben sessizce yerimden kalktım. Yol boyunca ilerleyecektik. Kışladan Yedikule'ye. Her adımda bizler biraz daha karanlığa gömüldük. Bu şehir gibi. Kışlanın avlusunda fenerler dizildi. Her fenerin alevi rüzgarla birlikte eğiliyor, sonra dikiliyordu. Sanki hepsi aynı korkuyla titriyordu. Bir nefer urganı aldı, omuzladı. Subaşı emir verdi. Haydi düşün yola. Kalabalık hareket etti. Adımlar taş zeminde yankılandı. Yankılar birbirine karıştı. Ben arkada kaldım. Her adımda içimden bir ses. Dur Kenan, geri dön. Yoksa korkarım bir ömür için yanacak.
Ama her geri dönme düşüncesinin ardından başka bir ses yükseliyordu. Senin de boynun gider. Seni de onun yanına gömerler. Yine de yürüdüm ama ayaklarım bana ait değildi artık. Aklıma peygamber torunu Hazreti Hüseyin'e kıyan Kufe halkı geldi. Gönülleri Hüseyin'den ama kılıçları Yezid'den taraftı. Öyle demişlerdi. Herhalde onlar da benim gibi hissetmiş olmalıydılar. Sarayın arka bahçesine giden taş yolun kenarında bir ağaç vardı. Yaprakları rüzgarda birbirine sürtünürken fısıltılar çıkarıyordu. Sanki ağaçlar bile yapma diyordu bana. Yolun sonunda iki zırhlı muhafız bekliyordu. Onlar da bizdendi ama bakışlarında bir yabancılık vardı. Biri fısıldadı. Bu gece Devlet-i Aliye yeniden doğacak. Ben içimden geçirdim ama önce ölecek. Sarayın arkadaki küçük kapısından içeri girdik. Gece sessizdi. Sadece bir kandilin cılız ışığı taş duvarlarda sarı lekeler oluşturuyordu. Avludan geçerken sarayın her köşesinde gölgeler kıpırdanıyordu. Belki de yüzyıllardır bu sarayda yaşayıp da ölen ruhlar bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Bir iç odaya girdik. Orada birkaç yüksek rütbeli asker vardı. Gözleri soğuk, sesleri ise daha soğuktu. Subaşı eğildi. Emriniz? En yaşlısı konuştu. Hazırlık tamam mı? Tamamdır efendim. Gürültü patırtı istemem. Olmayacak. Sabah olmadan bitsin. Bitecek. Sonra odanın köşesinde duran genç bir derviş dikkatimi çekti. Belki de saray görevlisiydi. Dua eder gibi mırıldanıyordu. Nefs nefsi yer bu gecede, kul kula düşer. Ona baktım, göz göze geldik. Bir anlığına zaman durdu. O da en az benim kadar çaresizdi. Bir süre sonra bir haberci geldi. Nefesi kesilmişti. Padişah uykuda değil, namazda dedi. Bir sessizlik oldu. Herkes birbirine baktı ama kimse konuşmadı. Diğerlerini bilmem ama benim aklımdan geçen şu oldu. Bizi gören ama onu da dinleyen aynı Allah. Urgan'ın lifleri loş ışıkta parlıyordu. Elinde tutan nefer liflerini düzeltti. O kadar dikkatliydi ki sanki bir kuşun tüyünü okşuyordu. Ben dayanamadım, fısıldadım. Yapma. Başıyla bana döndü. Ne dedin? Bakıştık. Gözlerinde küçücük bir korku belirdi. Sonra hemen kayboldu. Sonra bir öfke kıvılcımı gördüm gözlerinde. Fesübhanallah dedi sessizce. Gece ilerledikçe sarayın taşları soğudu. Ay duvarların üzerine daha keskin düştü. Uzakta bir köpek havladı, sonra sustu. Sadrazamın özel adamı geldi. Sesi çok sakindi. Sanki bölük yemeye emri veriyordu. Vakit geldi. Alın had sizi. Bir sessizlik oldu, sonra ayak sesleri. Birileri nefesini tuttu, birileri dişlerini sıktı. Ben sadece içimden bağırdım. En çok da kendime bağırdım. Yapma. Ama aklımdaki o çığlık sadece kendi içimde yankılandı. İçimdeki sarp bir dağ gibi olan korkularıma vurdu ve sönümlendi. Dışarıda ise her şey sükunetteydi. Padişahın odasına giden koridor dar ve taş döşemeliydi. Fenerler sırayla taşınırken duvarlardaki gölgeler uzadı, birbirine karıştı. Her adım tarihin üstüne basmak gibiydi. Ben arkadaydım ama nefesim önde yürüyordu. Bir an ayaklarım tökezledi. Yavaş yiğidim dedi yanımdaki nefer. Yavaş dedim. Ölüm aceleye gelmesin. Adam bana ters ters baktı. Susmak zorundaydım. Odaya vardığımızda kapı aralıktı. İçeriden dua sesi geliyordu. Padişahın sesi yorgun ve titriyordu. Ne dediği belli olmasa da az çok ne istediğini tahmin edebiliyordum. Kapı açıldı, içeri girildi, ben eşikte kaldım. Ne ileri gidebildim ne de geri dönebildim. Çavuş elindeki urganı kaldırdı. Ben ise nefes alamadım. Sanki urgan bana doğrultulmuştu. Bir adım attım, sonra geri çekildim. Bir el omuzumdan tuttu. Kenan, yerinde dur. Bırak dedim. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmediğin şeyin bedeli olur. O el beni durdurdu. Padişahın odasında zaman durmuştu. Kandilin ışığı duvarda eğiliyor, gölgeler insan yüzlerini bozuk bir aynadaki gibi çarpıtıyordu. Çavuş urganı iki eliyle sıkıca kavramıştı ama bir türlü yaklaşamıyordu. Elindeki ip değil, bir kararın ağırlığıydı sanki. Osman'ın başı öne eğikti, dudakları hala kıpırdıyordu. Beni değil, niyetinizi tartın dedi alçak bir sesle.
Sesi yorgun, ince ve inanılmaz derecede sakindi. Kelimeleri kılıç değildi ama benim ruhuma saplanıyordu. Çavuşun sesiyle irkildim. "Tutun kollarını!" diye bağırdı. 2 nefer birden atıldı, padişahın kollarına yapıştılar. Padişah hiç karşı koymadı. Kaderine teslim olmuş haldeydi. Subaşı başını çevirip fısıldadı. "Urgan dursun. Götürün onu. Sabahı beklesin." 2 nefer koluna girdi. Onu kaldırdılar. Padişah yürürken bir kez bile geriye bakmadı. Ama ben gözlerimi ondan alamadım. Ta ki loş koridorun sonunda kaybolana kadar. Güneşin yüzünü göstermesine az zaman kalmıştı ama gecenin karanlığı hala dağılmamıştı. Gökyüzü Allah'ın emrine uyarak yavaş yavaş soluk ve silik bir maviye dönüyordu. Biz Yedikule'nin önündeydik. Hava sessizdi ama sessizliğin içinde öyle bir ağır uğultu vardı ki insanın göğsüne taş gibi oturuyordu. Midemin bulandığını hissediyordum. İçimde müthiş bir durma ve yok olma isteği vardı. Sanki adımlarımı yere bastıkça taşlar yapma diyordu bana. Padişah 2 neferin arasında yürüyordu. Ayakları çıplaktı. Üzerindeki kaftan, başındaki sarık, içindeki zayıf gençten çok daha ihtişamlı görünüyordu. Yüzü ve benzi atmıştı ama ona yakından bakan mimiklerinde ne korku, ne öfke, ne de herhangi bir his görebilirdi. Sadece derin bir sessizlik vardı. İnsan bir kez o sessizliği görsün, başka hiçbir sessizlik onu korkutmaz. Ben kalabalığın arkasındaydım. Kendime bahane bulmuştum. Arkadan takipteydim ve çevreyi kolaçan ediyordum. Ama gerçekte vicdanımdan gizleniyordum. Yedikule'nin demir kapısı ağır ağır açıldı. Paslı menteşelerden çıkan ses sanki bir çağın bitiş çığlığıydı. Subaşı öne çıktı. "İçeri alın." Bostancılar hünkârı kolundan tuttu. Osman dönüp baktı. O bakışta öyle bir şey vardı ki kendi sonunu değil, kendisine kıyanların sonunu görür gibiydi. Ben içeriye en son girendim. Kapı kapandı. Osman artık benim gözlem alanımın dışında kalmıştı. Onu görmüyordum. Görmek de istemiyordum. Ama duvarların ardında olan her şeyi duydum. Önce bir dua sesi, zayıf ama dirayetti. "Ya Rab, sabrımı benden alma." Sonra boğuk sesler, küfürler, emirler, ayak sürtünmeleri. Biri bağırdı, "Diz çok hadsiz!" Bir diğeri, "Direniyor hala!" O an nefesim kesildi. Duvarın taşlarına yaslandım. Kulağımı soğuk yüzeye dayadım. Sesler taşın içinden geçti. İnsan sesi taşın kalbini bile delermiş. Bir uğultu başladı ileride. Kalabalığın sesi değil bu, ölümün kendi sesi. Sonra bir inilti, hemen ardından kahkahaya benzer bir ses. Ama kahkaha değil, insanlıktan çıkmış bir vahşetin sesi. Bir çavuşun sesi yükseldi. "Getirin makası." O kelime içimde yankılandı. Makas? Ne makası? Ne için? Ne yapıyorlardı orada? Ayak sesleri yaklaştı. Demir bir şeyin yere düşme sesi geldi. Bir çığlık duydum. Sonra biri gülerek söyledi. "Artık ne erkek ne padişah." Ve ardından başka biri. "Ders ola gelenlere." Bir anda içimdeki bütün kan çekildi. Dizlerim taş zemine çöktü. Ellerimle yüzümü kapadım. "Yeter!" diye fısıldadım. Ama fısıltı taşın içinden geçmedi. Sonra bir ses daha. "Bırak nefes alsın, sonra bitiririz." "Sadrazam böyle buyurdu." "Hayır, hemen!" dedi başka biri. "Daha sabah olmadan bitsin." Sonra bir sessizlik, ne dua, ne inilti, ne emir. Yedikule'nin taş duvarlarının ardında birden bir uğultu yükseldi. Bir bağırış, ardından boğuk bir tokat sesi. Sonra bir başka ses, daha ağır, daha vahşi. "Sen misin ocağa kilit vuracak hadsiz? Sakalını da yolun!" Bu seslerden sonra haykırışlar başladı. Tokat sesleri, çığlıklar ve iniltiler. İçimden bir şey koptu. Ellerimi kulağıma bastım. Birisi gülüyordu içeride. Gülmek değildi bu. Sanki öfkeyle boğulmuş bir iniltiydi. Bir başka ses. "Vurun ha, bırakmayın." Nefesim kesildi. Omuzlarım titredi. "Yeter!" dedim içimden. Yeter. Ama sesim çıkmadı. Bir dua fısıldadım. Kelimeler birbirine karıştı. Allah'a olan utancım ile duayı bitiremedim. Tokat sesleri ardı ardına geldi. Sonra bir sessizlik. O sessizliğin içinde bir nefes. Derin, yorgun ama hala direnen bir nefes. Sonra biri bağırdı. "Diz çök, hünkâr bozuntusu."
Cevabı duymadım veya hatırlamıyorum. Bir anda kalabalık hareketlendi, demir bir kapı vuruldu. Yine o ses, sert ve buyurgan. Boğsanıza şu iti. Sonra bir şey sürüklendi yere. Urganın lifleri taşın üzerinde sürtündü. Sesi bile ağırdı. Bir nefer hazır dedi. O tek kelimeyle bütün şehir yıkılmış gibiydi. Bir inilti daha, sonra bir tıkanma sesi ve bir sessizlik. O sessizlikte bir şey duydum. Kulağımla değil, kalbimle. Bir insanın son nefesini duymak, ölümü işitmek gibidir. Ben duydum. O nefes duvarın içinden geçti, göğsüme saplandı. Sanki biri içimden bir avuç sıcaklığı çekip aldı. Gözlerimi kapattım, taşın soğuğu alnıma geçti. İçimde antenin sesi geldi. Kenan, korkak Kenan, hain Kenan. Sonra bir bostancı bulunduğum yere kapıya yöneldi. Yüzü bembeyazdı, gözlerini kan bürümüştü, elleri kan içindeydi. Bana bakmadı, sadece fısıldadı. Bitti. Aradan hızlı hızlı yürüyen bir ayak sesi duydum. Gelen subaşıydı. Bana baktı. Sanki görev vermiyor da suç yüklüyormuş gibiydi. Bre sen, kapıdaki, hemen bir katır getir de leşini yükleyelim, sokaklarda geçsin, cümle alem, cümle İstanbul ibret alsın. Sözler öyle soğuk, öyle emrediciydi ki içimden bir haykırış yükseldi. Ağzımdan çıkmadı. Yalnızca göğsümde bir taş gibi yuvarlandı. Bir an için Ante'nin yüzü aklıma geldi. Babamın ağzından çıkan o gülünç umut cümlesi. Ante bir gün vezir olacak. Ne veziri? Efendisinin ölüsünü katırla temaşa ettirecek bir adi insan. Omuzlarımda bir ağırlık hissettim. Kimse elimi tutmadı. Kimse adımı sormadı. Subaşının bakışıyla bu emir alnıma kazındı. Gidin dedi birisi. Bense yere baktım, tozu gördüm. Dudaklarım kıvrıldı. Bir küfür koptu içimden. Kendime, halime, bu alçaklığa, bu çaresiz alçaklığıma.